Herkese merhaba. Şimdi bir kurlara, paritelere de bakalım bugün. Dolar endeksinin yavaş yavaş güç kaybettiği bir süreci takip ediyor olabiliriz. Bakın şurada bir sıkışma sürecine girdi. Yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 113.61, 113.33 bölgesi. Aşağıdaki destek bölgemizde 112.25, 111.95 bölgesi. Bu 111.95'in kırılması ve arkasından da şu trend çizgisini kıracak olursa şu tarz bir hareket bekleyebiliriz burada. Bakın şu düşüş sonrasında gelen tepkinin bir önceki tepenin altında kalmasından dolayı buradan gelecek satışların da bir önceki dibi kıran yeni bir düşük seviyeyi yapmasını bekleyebiliriz. Ancak tabi buradan bir tepki alıp şurada bir üçgen formasyonu da oluşturabilir. Tüm bu olasılıkları düşük zaman dilimlerinden şu an saatlik grafiklerdeyiz. Düşük zaman dilimlerinden takip ediyor olacağız. Öncelikle aşağıda 111.95 desteği kırılıyor mu? Bunu takip edeceğiz. Buradan Euro dolara geçelim. Euro dolarda da bir dip oluşumu olabilir. Şu an için bakın gene burada bir sıkışma söz konusu. Euro dolarda da şu son dipten sonra gelen şu yükseliş, burayı da bir çizerek gene detaylı göstermeye çalışayım. Bu yükseliş sonrası gelen şu düşüş, bir önceki dibin üstünde oluşan dipten ötürü yeni bir yüksek yapma ihtimali var. Eğer yukarıda önümüzdeki günlerde 0.99 bir diyelim buna, birin üstünde hareketler görecek olursak bakın şu düşüş trendinin de kırıldığı bir sürece girebiliriz. Dolayısıyla şu dönemi çok yakından takip edeceğiz gene düşük zaman dilimlerinde. Burada da yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgesi 0.98, 0.97.96. Aşağıda da takip edeceğimiz destek bölgemiz 0.97.15, 0.97. Şu yatay bandın kırılımına göre hareket gelecektir. Ancak bakın burada da bir yükselen dipler söz konusu. Onu da gene bir çizerek detaylı göstermeye çalışayım. Şu yükseliş sonrasında gelen düzeltme ve bu düzeltmenin de bir önceki dibin altında dip oluşmasından dolayı gelen yükselişin bir önceki tepenin üstünde oluşmasını bekleriz. Dolayısıyla Euro dolarda alıcıların yavaş yavaş güçlendiği bir süreci takip ediyor olabiliriz. Ancak bunun için birin üstünde kapanışlar görmemiz gerektiğini unutmayalım. Buradan sterlin dolara geçelim. Sterlin dolarda da benzer bir durum var aslında. Bakın şurada bir yükseliş trendimiz oluşmaya başladı. Ancak yukarıda 1.14.91, 1.14 direnci çok önemli olacak. Bunu şöyle haftalık grafiklerden göstermek istiyorum. Bakın şurada bir çanak formasyonundan bahsetmiştik. Bunun destek bölgesinin geçtiği bölgedir bu. Bunun tekrar üstüne attığımız takdirde de şu kırılımın bir fake olduğunu ve tekrar sterlinde alıcıların güçlendiği bir süreci takip ediyor olabiliriz. Bunu da gene saatlik grafiklere dönüp düşük zaman dilimlerinde takip ediyor olacağız. Bakın burada da gene bir güçlü alımların aslında sinyalini vermiş durumda. Şu yükseliş sonrasında gelen düşüşün bir önceki dibin üstünde oluşması ve şu anda da bir önceki tepenin üstünde yeni bir yükseği görmesi mümkün. Bugün içinde yukarıda 1.13.81, 1.13.50 direnç bölgesini takip edeceğiz. 1.13.81 üstü kapanışlar alımları hızlandıracaktır bir önceki tepeyi geçtiğimiz için. Şimdi buradan bir dolar Türk lirasına geçelim. Gerçi burada söylenecek çok fazla bir şey yok. Malum Türk lirasını baskılamaya devam ediyorlar. Nereye kadar tutacaklar bilemiyoruz. Hafta sonu paylaştığım analizi Türk lirası bacaklı takip ederseniz daha sağlıklı olacaktır. Burada gene haftalık grafiklerden göstereyim. Bakın şu kanal içinde hareket devam. Yukarıda 19.50'leri takip ediyoruz dolar Türk lirasında. Euro Türk lirasında şu gri direncimiz var. Bakın şuradan geçen trend çizgimiz. Bunun da yukarıda 18.77'lerin üstünde bir hareket getirmesi lazım yükselişlerin devamı için. Sterlin Türk lirasına da bakarsak gene burada da bakın bu gri direncimiz aktif durumda. Bu seviyede bu hafta için 21.57 seviyesi, 21.57 üstü kapanışlar gene alımların güçlendiği bir süreci bize gösteriyor olacak. Evet, kurlar ve paritelerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.